Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gantt şeması nedir, nerelerde kullanılır ve nasıl hazırlanır detaylı bir şekilde öğretmeye çalışacağım. Gantt şeması bir proje veya işin zaman çizelgesini görselleştirmek için kullanılan bir tür çubuk grafiktir. Genellikle projenin süresi boyunca görevlerin ne zaman başlayacağını, ne kadar süreceğini ve ne zaman tamamlanacağını göstermek için kullanılır. Her görev yatay eksende zaman boyunca yer alırken dikey eksende ise farklı görevler veya iş paketleri yer alır. Her görev için bir çubuk veya şerit görevin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında uzanır. Gantt şemaları proje ilerlemesini izlemek, kaynakları tahsis etmek ve zamanı yönetmek için yaygın olarak kullanılır. Benim burada hazırladığım örnekte yukarı çıktığımız zaman bir projenin fazlarını, yani 4 fazdan oluşan bölümlerini, sorumlularını, görevlerini, başlangıç bitiş tarihlerini, teslim tarihlerini, tamamlanıp tamamlanmadığını, çalışma haftalarını gösteren bir çalışma hazırladım. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum. Önce buradan başlayalım. Şimdi hesapla diyorum. Burada ben hesaplama yaptıkça değişen parametreleri görüyorsunuz. Aşağıda grafiğimize gelelim. Aşağıdaki grafiğimizde yukarıdaki değerlere göre değişim gösteriyor. Burada başlangıç bitiş tarihleri, süreleri, görevler, sorumlular hepsi grafiksel olarak görünüyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bunun için yukarı çıkıyorum. Şuradaki başlıkları bir alayım. Kopyalıyorum. Sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri, özel yapıştır biçimleri diyorum. Daha sonra şuradaki sabit bilgileri de alayım. Sorumluya kadar sabit olan bilgiler buraya gelsin. Onlar da şöyle. Faz kapıları dediğimiz bir projede olması gereken 4 fazdan oluşuyor. Planlama, tanımlama, proses dizayn geliştirme, ürün proses doğrulama ve onay geri bildirim şeklinde. Burada da her bir fazda olması gereken aktiviteler. Burada da sorumlular. Sorumluları ben tamamen projemde gösterebilmek için her departmanı buraya eklemeye çalıştım. Şimdi şöyle yapalım. Şuradaki biçimi, şurasını tamamen bir alalım. Buradan biçim boyayıcısından şuraya tıklıyorum. Buranın bir aynısı olsun. Daha sonra şuradaki süreyi şurada formülü direkt alayım. Rastgele arada yapmışım. 1 ile 15 arası. Ctrl C diyorum. Bunu aşağı doğru çektiriyorum öncelikle. Daha sonra buradaki çizgi aralıklarını yaparız. Şimdi buraya teslim tarihini ekleyebilmem için bunlara ihtiyacım vardı. Bu sürelere. Bu yüzden de bunu rastgele aradayla yaptım. İlk olarak şöyle yapacağız. Shift eşittir diyorum. Şurası eksi topla formülü. Şuradaki değerleri toplayacağız. Parantezi kapatıyorum. Enter. Tabi şurada tarih olmadığı için bu şekilde gösteriyor. Aynı işlemi Ctrl C, Ctrl V diyorum. Ama şuraya kadar çektiriyorum. Enter. Tekrar şurayı Ctrl C, Shift eşittir Ctrl V diyorum. Enter. Tamam diyorum. Ve şunu aşağı alacağım şöyle. Şurayı daraltacağım. Şimdi buraya tarih gelmesi için, şuralara tarih gelmesi için şurada yapacağım işlem şu olacak. Shift eşittir tarih formülünü kullanacağım. İçinde rastgele arada 2024 tekrar 2024 diyeceğim. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. Tekrar rastgele arada 3. ayı alacağım. Noktalı virgül. Tekrar rastgele arada 1 ile 3 arasını alacağım. Parantezleri kapatıyorum. Enter diyorum. Şimdi bunlara tarih gelmesi lazım. Burada bir sıkıntı oldu. Şurada bir sıkıntı var. Evet, bu D şurası olacak. D20 olması lazım. Şimdi
Şimdi şuraya ulaşabilmek için yaptığım işlem bu. Yani teslim tarihi faz 1'in teslim tarihinin netleşmesi gereken yer burasıydı. Bu yüzden burayı bu şekilde başlattık. Bunları da kendinden bir sonraki fazın teslim tarihinden sürelerini çıkararak buluyoruz. Buradaki süreler de şu anlama geliyor. Burada faz 4'te PIPAP onayı dediği 15 gün sürüyor. Seri üretim onayı 10 gün. Proje kapanışı 2 gün. Yani toplamda 27 günlük bir faz bu. Diğerleri de bu şekilde ilerliyor. Yani buradaki aktivitelerin işlem süreleri bunlar. Buradaki başlangıç tarihlerini de şöyle bulacağız ama işlem yine tersinden devam edecek. Yani şuradan devam edeceğiz. Şöyle yapacağım. Shift eşittir diyorum. Şurası eksi topla. Şuradaki iki değer eşitliği toplayayım. Ama bunu E22 yapacağım. Ve şurayı sabitleyeceğim. İlkini sabitliyorum. Daha sonra yukarı doğru çekeceğim bunu. Tabi burası da D şöyle olması gerekiyor. Şuradaki D20'yi de sabitlemem gerekiyordu. Şimdi yukarı çekelim. Formül şöyle çalışıyor. Sırasıyla bakalım. Yukarıya doğru ilerledikçe buradaki tarihten şu süreleri düşüyor. En sonunda da şu şekilde. Buradaki tarihten bu süreleri düşüyor ve şu fazın başlangıç tarihini buluyor. Şunu. İşleyiş de şu şekilde ilerliyor. 25.10'da bu fazın başlaması gerekiyor. Yani proje lideri ve 2000 belirlenmesi 25.10'da. Buna 13 gün ekliyoruz. 7.11. Şu görevin başlaması gerekiyor. 10 gün ekliyoruz. Şunun başlaması gerekiyor. 7.12'de şu görev başlayıp birinci faz 17.12'de yani 10 gün ekleyip 17.12'de bitmesi gerekiyor. Daha sonra diğer faz başlıyor. 17.12'de ikinci faz başlıyor. Aynı işlem sırasıyla gidiyor buraya kadar. Ta ki 4. faza kadar. Şuraya kadar. Şimdi burada çalışma haftasına geliyorum ve buradan veri doğrulama liste şuraya öncelikle 7 gün parantez içinde tam diyorum. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. 6 gün diyorum. Parantez içinde normal. Parantezi kapatıyorum. Noktalı virgül. 5 gün diyorum. Parantez içinde kısa diyorum. Tamam diyorum ve buradan hepsinin geldiğini görüyorum. Şimdi bunları aşağı çektirebilirim. Şunları da ayarlayalım şöyle. Aynı şekilde şurayı da ayarlayalım. Dış çerçeveyi de şuradan yapalım. Şimdi buradaki süreyi hesaplatabilmek için şu formülü uygulayacağız. Bu formül biraz karışık olduğu için direkt buradan kopyalayacağım. Şöyle. Şurasını alayım. Şuraya Ctrl V ile şunun başına da Shift eşittir diyorum. Enter. Bu formülü kopyalıyorum. Aşağı doğru özel yapıştır. Formülleri diyeceğim. Buradaki sürelere bakıldığında buradaki sürelerle birebir aynısı. Ancak şuradan ben değiştirdiğimde bakın değişti. Tabi ben burasını birebir kopyaladım biçimi. O yüzden şurası geldi. Buna biraz sonra bakacağız. Bunun nasıl yapıldığına da bakacağız. Bakın 6'ya 9 oldu. 10'a 12. Burası 13. Bu şekilde değiştirebilirsiniz. Burada 5 günlük kısa döneme göre kaç günlük iş günü olduğunu gösteriyor size.
Şimdi buradan da son tarihimizi hesaplatalım. Onu da şöyle yapacağız. Shift eşittir diyorum. Şurası artı şu süre. Enter dediğimde kopyalıyorum. Özel yapıştır. Formülleri. Artık son tarihimiz çıkıyor. Bizim aslında bu tarihlere uymamız gerekiyor. Şuradaki çalışma günlerine göre. Şimdi şuradaki koşullu biçimlendirmemizi inceleyelim. Buraya geliyorum. Koşullu biçimlendirme diyorum. Kuralları yönet. Şu. Bunu sayfa 1'den kopyalamıştık. Şuradaki biçim yöneticisini kullandığımız için geldi aslında. Bunu yapacaktım kendim. Şimdi buradaki formül şöyle çalışıyor. Haftanın günü F3, yani şuradaki tarihe bakıyor. 11'i biliyorsunuz. Pazartesiden pazara başlasın diye aldığımız bir değer bu. Büyükse sayıya çevir. Soldan I3, yani şurası. Şuradaki 7 gün, 6 gün, 5 gün alıyor. Bunu da sayıya çeviriyor daha sonra. Bundan büyükse kırmızı yap. Ki şöyle bakalım. Yani şuradaki 5 günden büyük olduğunu gösteriyor. Buranın 5 günden büyük olduğunu gösteriyor. 5 gün yeterli değil demek istiyor yani şurası. Bizi uyarıyor. Şimdi son olarak da şuradaki taahhüt kısmındaki formülümüzü yapalım. Bunun için de yine sayfa 1'den şurayı direkt alabilirim. Birebir aynısı zaten. Hatta hepsini alabilirim şöyle. Sonra inceleriz. Formül şöyle söylüyor. Şunu tıkladığımda eğer diyor maksimum H3 H7 arası, yani şuradaki son tarihlere bakıyor. Eğer büyükse D3'teki şu teslim tarihinden büyükse faz 1 zamanda tamamlanamadı. Eğer değilse faz 1 tamamlanmıştır diyor bu şekilde. Şu anda şuraya baktığımda 19-12 gösteriyor en son tarihi ama bizim teslim tarihimiz 17-12. Tamamlanamadı diyor. Zamanda tamamlanamadı. Mesela bu zamanda tamamlanmış. Şöyle bakın. 10.01.2024, burası da aynı şekilde zamanda tamamlanmış. Şimdi son eklememizi yapalım. Yani şuradaki tarihlerimizi alalım. Minimum ve maksimum. Onu da şimdi inceleyeceğiz. Minimum tarih dediğimiz şuradaki başlangıç tarihimizin başlangıç en baştaki tarih alıyor. Yani şunu. Şu anda 25.10. Burası da bitiş, yani son tarihimizin maksimum tarihini alıyor. Yani 2.3 şurası. 2.3.2024. Artık grafiğimizi yapabiliriz. Şurayı sona kadar seçiyorum. Son tarihe kadar. Ekle. Şuradan grafiklerden tüm grafikler diyorum. Şu çubuk yatay grafikten şunu yığılmış çubuğu seçiyorum. Tamam diyorum. Şunu aşağı alacağım. Grafiği biraz büyütelim. Şöyle. Grafiğimiz seçilirken veri seçten şuradan teslim tarihini kaldırıyorum. Süreyi kaldırıyorum. Başlangıç tarihini seçiyorum. Düzenle diyorum. Şu başlığı kaldırıyorum. Tamam diyorum. Aynı şekilde şunları da başlıklarını kaldıracağım. Şimdi şuradaki seri 1, seri 2, seri 3'ü siliyorum. Grafik başlığımı siliyorum. Daha sonra şuradaki tarihleri seçim işlemi yaptıracağım. Neye göre? Şuradaki minimum maksimum tarihe göre. Bunu da şöyle yapacağız. Buradaki tarihi şuraya göstereyim. Alt sınır, üst sınırı yazmam gerekiyor ama bunu tarih formatında yazamam. Genel rakam formatında yazmalıyım şuraya. Bunu da şöyle yapacağım. Şunu kapatayım. Şuraya giriyorum. Shift eşittir diyorum. Şuradaki tarih değerini alıyorum. Ctrl D. Bunların eşitliyorum ikisini ve şuraya gelip ikisini seçip şunu genel yapıp buradaki tarih formatını rakam formatına çeviriyorum. Yani genel formatına çevirip bunu görmeyi sağlıyorum. Burada 45.226. Geliyorum. Şuraya 45.226. Üst sınıra da 45.355 yazıyorum. Burada sıkıntılı olacak tek durum şu. Buradaki tarihler değişince buradaki değer değişiyor ama bizim buradaki değerimiz sabit kalıyor. Bu yüzden arada burada bir uyuşmazlık olabilir.
O yüzden şuradaki tarih değiştiğinde şuradaki değeri buraya eşitlememiz gerekiyor. Burası dinamik olmadığı için mecburen kendimiz yazmak zorundayız. Bunu atlamayalım. Şimdi burayı kapatıyorum. Ve şunu ekseni biçimlendir. Ters yapıp tarihi yukarı alıyorum. Şu şekilde. Daha sonra da şu sarı alanımız kalacak. Şunları seçiyorum. Veri serilerini biçimlendir. Dolgusu olmayacak. Aynı şekilde şu maviler de öyle. Dolgusu olmayacak. Sadece sarı alanlar kalacak şu şekilde. Şimdi şu sarıyı seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Dolgudan bunu bir düz dolgu mavi yapalım. Bir önceki grafiğimizde birebir aynı olsun. Daha sonra bunu biraz şöyle veri serilerini biçimlendir. Biraz daha şöyle kalın olsun, görünsün. 50'ye kadar çekelim. Grafiğim seçiliyken şuradan veri etiketlerini ekleyelim ortasına. Tabii şunu seçmem gerekiyor. Bunları biraz büyütelim. Etiketlerimizi kalın yapalım. Daha sonra şunu kalın yapalım. Şunları da aynı şekilde. Ve tekrar grafiğim seçiliyken şuradakileri önce seçelim. Tekrar veri etiketleri, iç uç diyelim, tarihler şu başa gelsin. Tarihler seçiliyken de kalın yapalım yine. Bir tık büyütelim. Aynı işlemi şurada yapıyoruz şimdi. Tekrar veri etiketleri diyorum ama bu sefer iç taban diyorum sol tarafa, yani şuraya çekiyorum. Bunu da seçiyorum. Kalın yapıp büyütüyorum. Bunu da biraz büyütelim. Evet, grafimiz neredeyse hazır. Şimdi formüllerden şimdi hesapla diyelim. Buradaki geçişlerin olma sebebi şuradaki tarihten kaynaklı. Yani şuradaki değer şöyle göstereyim. 45.177 ama bizim yaptığımız 45.226. Şurayı 45.100 yaptığımızda düzelecek. Şöyle açılma olacak. Bu sefer de arkadan olacak tabii ki. Bunu da 45.500 yapalım. Biraz daha düzgün görünecek. Şayet ekleme yapmanız gerekiyorsa buradan örnek veriyorum, şuraya 2 tane ekleme yapalım. Şuraya şöyle yazalım ve şunları aşağı çektirelim. Şu şekilde değerlerimiz gelecek. Tarihlerimiz gelecek şuraya. Şunun gibi. Departmanları da yazalım. Şöyle 2 tane bu sefer üretim yazalım ya da Ar-Ge diyelim. Şurada farkı görelim. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgilere sizlere faydalı olacağına inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.